Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok özel bir çanta modeliyle karşınızdayız. Yabancılar harıl harıl bu modeli örüyorlar arkadaşlar ve çok beğeniyorlar. Sonunda bize de örmek nasip oldu. Haftalık 3 tane ücretsiz HP puanı kullanma hakkınız var. Yorumların içerisine girmeden şöyle sola doğru bir kaydırın. Orada HP puanı kullan yazıyor. Ücretsizdir arkadaşlar. HP puanını kullanabilirsiniz. Abone ol yazıyorsa direkt ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni kaybetmemek için abone olmanız gerekiyor ve bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Ben video atar atmaz izlerseniz çok sevinirim. Muhakkak bir tane yorum yapın arkadaşlar ve muhakkak bir tane beğeni istiyorum. Onun dışında tüm püf noktaları videoda paylaşıyorum. Adım adım izlerseniz sevinirim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Kanalıma destek olmak için ve sosyal medyadan benimle bağlantı kurabilmek için katıl butonuna tıklayarak oradaki size uygun tarifelerden birini seçip kanalıma üye olabilirsiniz. Aileme katılabilirsiniz. Modelimize hemen başlayalım arkadaşlar. Modelimiz polyester makrom 3 numara ile örüldü. Şu koyu sütlü kahve, bundan bir tane 200 gramlık ip kullandım ve diğerinden de 100 gramlık bir ip yetiyor. Fazla bile kalıyor arkadaşlar. Tığım da 3 milimlik bir tığ. Tulip tığ tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kullanım ömrü çok daha uzun. Diğer tığlar gibi değil. Diğer tığlar sürekli plastiği çıkıyor ve sizi çok yoruyor. O yüzden tulip tavsiye ediyorum. Diğer tığlara göre birazcık pahalı bir tığ arkadaşlar ama aldığınıza değecektir, emin olabilirsiniz. Hem kayganlığı çok iyi bu tığın. Hani çok kolay örebiliyorsunuz. Yapışmıyor ürüne. Hem de dediğim gibi plastiği çıkmıyor ve sizi hiç yormuyor. Zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben körük kısmını ölçüsünü vermemiş olabilirim. Şöyle bir bakalım. Tabanın tam bitiş kısmından başlıyoruz. Ve bittiği noktadan 2 parmak yukarıya çıkardık. Görüyor musunuz? Bu şekilde örebilirsiniz ve dikerken burayı biraz gerdirin arkadaşlar. Bu kumaşınızı hani salaş bir şekilde örmeyin. Çünkü buralarda boşluklar var arkadaşlar. Eğer salaş bir şekilde örerseniz bu boşluklar çok net bir şekilde görünür ve çantayı sündürür arkadaşlar. O yüzden gerdirerek şöyle gererek dikmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında omuzdan taşımak için de uzun bir sap daha aynı bu şekilde örebilirsiniz. Yine onu da buraya takabilirsiniz. Evet, çantamıza taban yapımıyla başlayalım. Evet arkadaşlar, çantamız için güzel bir taban yapımıyla başlayalım. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Şöyle sıkı bir zincir çekiyorum. Ardından 16 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 son olarak 16. 16 zincirimi çektim. Bir tanesini geri dönüş için kullanacağım. 15 tane sık iğne öreceğim. Şimdi birinciye değil ikinciye şöyle batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve sık iğne örüyorum. Sıradaki zincire batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar toplam 15 tane sık iğne öreceğiz. Ben şu an 15. sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. İşimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi dediğim gibi çift katlı bir taban öreceğiz arkadaşlar. Şöyle işimizi çevirelim. Bu şekilde
şu saç örgüsü şekli var ya, onu iyice görelim. Burası birinci sık iğnemiz. Şurası. Şimdi ilk sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Arkada kalan kanat var ya, şuralara. Oralara batıyoruz. İlk sık iğnenin arka lobuna batıyorum. İlmek çıkarıp bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğnenin arka lobuna batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde yine toplam 15 tane sık iğne öreceğim. Sayılara dikkat edin arkadaşlar. Sık iğneleri atlamayın ya da bir tane sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapmayın. İşiniz büyümesin veya küçülmesin. Düzgün bir şekilde ilerlesin. Eğer yeni başlıyorsanız her sırayı sayın arkadaşlar. Genelde sıralarımızın sonunda yanlış yapıyoruz. Sonunu göstereyim size. Arkadaşlar bazen şu son sık iğnemiz içeri gömülmüş oluyor. Bu şekilde gözükmüyor. Şunu şöyle bir açın ve bu son V harfini görün. Onun içerisine muhakkak sık iğnenizi yapın. Şöyle baktığınız zaman sıramız bitti. Görüyor musunuz? Bu tümseyi gördüyseniz sıra bitmiş demektir. Şimdi bir tane zincirle işimizi tekrar geriye doğru çeviriyoruz. Ve burada artık 2 öreceğiz. Şimdi bu benim sık iğnem arkadaşlar. Tamam mı? Burası zincirim, burası sık iğnem. Ve arkada bırakmış olduğum loplar var ya, onları da alacağım. Burası birinci sık iğnem. Ve yukarıdaki de burası birinci sık iğnem. Birinci sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Ve aşağıdaki birinci sık iğnenin arka lobuna batıyorum. İkisine batmış oldum. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Sıradakine yine aynı işlemi yapıyorum. Bundan sonra 2 öreceğiz. Tamam mı? Sıramızın sonuna kadar tabanımızı 2 örelim. Yine sayalım arkadaşlar. Toplamda 15 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıranın sonundayız arkadaşlar. Burayı yine iyice gösterin şöyle. Birinci lob, şu da ikinci lob. Örün. Bir zincirle geriye doğru dönün. Tamam mı? Sayalım, 15 tane sık iğnemiz var. Tekrar ilk sık iğnenin içerisine batıyoruz arka lobuna ve aşağıdakinin de arka lobuna batıyoruz. Bakın şöyle ve şöyle. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar. Tabanımız istediğimiz boyuta varana kadar örelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Evet, ben tabanımı bu kadar ördüm. Toplamda 17 santimlik bir taban arkadaşlar. Uzun kenarı 17 santim, kısa kenarı 8 santim. Bu benim için yeterli. Daha büyük bir çanta örmek istiyorsanız dediğim gibi uzun kenarı 20 santim örün, kısa kenarı da 10 santim örün. Tamam mı? Bakalım kaç sıra örmüşüz. Bu birinci sırayı sayıyorum. Görüntüm bu arada arkadaşlar. Şöyle ve burası da yine bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tek tek sık iğneleri saydım arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman 17 santimlik bir tabana 26 tane sıra az olur arkadaşlar. Biz buranın etrafını şimdi bir sıra sık iğne geçeceğiz ya.
Buralarda artırmalar yapacağız. Nasıl artırma yapacağız arkadaşlar? Göstereyim size. Olduğum yere hemen şu dibine bir tane sık iğne ile sırama başlıyorum. 1. Şimdi nereleri öreceğiz arkadaşlar? Bakın. Şuralarda sık iğnelerin bir ön lobu var, bir arka, bir ön, bir arka. Görüyor musunuz? Böyle V'ler var. Onun arka lobunu alıyorum. Şurayı alıyorum. Şu teli alıyorum arkadaşlar. Gelen tel var ya, onu alacağım. Bir sıradan 2 tane sık iğne ördüm. Üçüncüyü çift yapacağım. 1 2 sıradakine tek örüyorum. Bir sonrakine tek örüyorum. Üçüncüsünü çift örüyorum. Yani aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2 tane tek öreceğiz. Bir tane çift öreceğiz arkadaşlar. 1 sıradakine 2 üçüncüyü çift öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 tek bir çift şeklinde örelim. Sıranın sonunda buluşalım. Evet. 32 çiftimi ördüm. Sıradaki 33 ve hemen şuraya yapıyorum arkadaşlar. Köşeye 34. Şu an 34 tane burada sık iğnem var. Tamam mı? Dönüşte şuraya bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Çünkü en baştakine yapmadık. Sıranın sonunda yapacağız. Yani burada 35 tane sık iğnem olacak. Şu tarafta yine 35 tane sık iğnem olacak. Burada da normal bir şekilde 1-2 tane artırma yapacağım. Şimdi bu noktada arkadaşlar köşede bir tane artırma yapıyorum. Yaptım. Şimdi aynı yere bir tane daha örüyorum. Ne yaptım arkadaşlar? 3 tane. Bakın köşedeki sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne ördüm. Bir tanesi uzun kenarın, bir tanesi ortadaki artırma oluyor ve diğeri kısa kenarın oluyor. Şimdi bir diye başlıyorum. 1 2 3 4 Burada artırma yapacağım. 5 ve aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. 6. Bir tane artırma yapmış oldum. Sıradan devam ediyorum. 7 8 9 10 11 11 sıradaki 12. Şimdi 12'nin yanına bir tane artırma yapıyorum. 13. Sıradan devam ediyorum. 14 15 16 son olarak 17. Ne yaptık arkadaşlar? 2 tane artırma yaptık. Şimdi köşeye 3 tane yapıyoruz. 2 3. Şimdi üçüncüyü 1 olarak sayıyoruz. 1 2 ne yapıyorduk? Üçüncüye artırma yapıyorduk. 3 ve 4'ü aynı yere yapıyoruz. 4. 2 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıranın sonunda buluşalım. Evet, sıramın sonundayım arkadaşlar. Şu köşeye tam başladığımız nokta şurası arkadaşlar. Oraya 3 tane yapacağız yine.
1 2 3. Şimdi 1 diye başlıyorum. Tekrar buraya 2 tane artırma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5, hemen dibine 6. Bir tane artırma yapmış oldum. 7 8 9 10 11 12'yi de 11'in yanına yapıyorum. 12. İkinci artırmamı yapmış oldum. 12 13 14 15 16. Şimdi tam köşedeyim arkadaşlar. Buraya 3 tane yapacağım. 16 köşedeyiz. 17. Bir tane artırma, bir tane de uzun kenar için. Çünkü köşeden başlamamıştık. Bir sonrakinden başlamıştık. O yüzden. Şimdi arkadaşlar burada ipimi bağlıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum ve bu noktada ipimi kesiyorum. İpimi buradan çıkarıyorum. Bu arada iplerinizin ucunu çakmak yardımıyla yakın arkadaşlar. Çok az bir şekilde. Çünkü sökülüyorlar. Şimdi tabanımızı bu şekilde yaptık. Şu kısa kenardan model kurmaya başlayacağız. Bakalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Hani 3 tane vardı ya. Buradan saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya. Buradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam mı? 8 bu tarafta, 8 bu tarafta. 9'uncuya battık. Şimdi burada arkadaşlar ipimi bağlıyorum. 1, 2 tane zincirle üst sıraya geçiyorum. Bizim şu an düz taraftayız arkadaşlar. Çantamızın dış bölümü. Tamam mı? Burası çantamızın tersi iç tarafı. Burası da dış tarafı. Şimdi ilmeğimi bir defa tığıma doluyorum. Hemen zincirimin olduğu noktaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tamam mı? Şimdi şurada 1 2 3 tane ilmek var. Görüyor musunuz? Onun altındaki ilmeğe batıyorum. Bu ipimi öne atıyorum ve sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. 4 tane ilmeğim var. Önce üçünü, sonra geri kalan ikisini örüyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Şuradan belli arkadaşlar. Şu ilmeğe batıyorum. İpimi öne atıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Tamam mı? Her bir sık iğnenin üzerine bu işlemi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar tam köşedeyiz. Köşelere dikkat edelim. Şöyle baktığın zaman burada bir sık iğne görüyoruz. Bunu yaptık. Burası arkadaşlar bizim bağlantı noktamız. Şurayla şurayı birbirine bağladık. Bizim sık iğnemiz burada. Buraya dikkat edelim. Artırma yapmayalım. Bakın. Batıyorum. İpimi öne alıyorum.
Hemen sıradaki sık iğneye. Şurada arkadaşlar, tamam mı? Kendini belli ediyor zaten. Oraya tekrar modelimi işliyorum. Şöyle yukarı doğru çıkacağız. Bakın. Tamam mı? Devam edelim. Şöyle kasacak. Hani bollaşıyor diyorsunuz ya arkadaşlar. Neden? Böyle kastırmadığınız için buraya bir tane daha fazladan yapmış oluyorsunuz. İyice yukarı çıkarın, görün. Sıradakini örün. Birinci sırada köşelere dikkat edin arkadaşlar. Artış yapmazsınız. Bakın yukarıya doğru çıktı, görüyor musunuz? Sıradakini örelim. Şimdi sıra sonuna kadar bunu tek tek örelim. Sıramızın tam sonunda buluşalım. Evet, yine köşedeyiz arkadaşlar. Bakın dediğim gibi köşeye geldiğiniz zaman şöyle bir kasın. Hani dümdüz örerseniz olmaz arkadaşlar. Hatta dümdüz de örelim. Ben size göstereyim, bakın. Şimdi bunu ördük ya. Artık yukarı doğru çıkmanız gerekiyor. Şöyle kasacaksınız. Sıradan devam edelim. Bakın bazıları buraya yine batıyor. Buraya batmayın arkadaşlar. Şöyle bir yapın. Şuraya bakın. Şuraya batacaksınız. Aynı yere batmayın. Dönerken aynı yere batıyorsunuz. Sonra artırma oldu diyorsunuz. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlk sıra önemli. Ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Şimdi birinci sıramızı bitirelim arkadaşlar. İkinci sıramızda buluşalım. Evet, birinci sıramızın sonundayız. Şurada son sık iğnemi ördüm. Bakın sıram bitti. Burası ile burası birbirinin devamı arkadaşlar. Buraya işlem yapmıyoruz. Şimdi sıranın sonunu size birleştirmeye göstereceğim. Bundan sonra hep bu şekilde birleştireceksiniz. Yine aynı şekilde bakın. Şuraya atacağım arkadaşlar. Buraya. İlk yaptığım işlem var ya, oraya. Sonuncusunu ördüm. Şimdi arkadaşlar burada ilk trabzanım var ya, oraya işlem yapmıyorum. İlk öne attığım trabzan, yani modelimizin olduğu yer. Oraya bakın, burası kaydırma yaparak bağlıyorum. 1 2 2 zincir çektim. İlmeğimi doluyorum. Hemen dibine ikili trabzan yapıyorum. Yani sonuna geldiğim zaman bağladığım nokta burası değil arkadaşlar. Göstereyim. Tekrar model kurmaya başlıyorum. Bakın şöyle. Bağladığım nokta burası. Modelimin tepesi. Eğer buraya bağlarsanız işiniz buradan bollaşır. Buraya dikkat edin. Tamam arkadaşlar. Devam edelim modelimize. Ben şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda size birleştirmeyi tekrar göstereceğim, anlamayan arkadaşlar için. Tek tek örelim. Sıranın sonunda buluşalım. Evet, sıramın sonundayım arkadaşlar. Bir tane kaldı. Onu da örelim. Bakın şu sonuncusunun üstünü ördük, tamam mı? Şimdi burada sıram bitti.
birleştireceğim. Şöyle şu noktaya bir tane daha yapıyorum. Tamam mı? Şuraya. İlk yaptığım modelin hemen dibine, aynı yere yani. Bir tane daha yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın. Buraya değil, buraya bağlıyorum. Tamam mı? Burası benim ilk ikili trabzan var ya. O nokta oluyor. Burası da modelimi kurduğum nokta oluyor. Modelimi kurduğum noktanın tepesine bağlıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İkili trabzanımı dibine yapıyorum. Ve daha sonra model kurulumuna geçiyorum. Şimdi modelimi kurdum. Bu noktaya sıra sonunda buraya batacağım. Tamam mı? Yani bu trabzanın tepesine değil, modelin tepesine batacağım. Bu şekilde örelim arkadaşlar. İstediğimiz boyuta varana kadar örelim. Ben size ne kadar ördüğümü söyleyeceğim. Bakın görüntümüz şu an için bu. Tamam mı? Örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar bu ipimi buradan keseceğim ve farklı bir renk ip kullanacağım. Şimdi biraz koyu bir krem rengi kullanacağım arkadaşlar. Taş rengi diyenler de var bu renge. Şimdi arkadaşlar burası ve burası ikisi bir bütün. Tamam mı? Bunu buna bağladık. Yani eğer buraya yapacaksak buraya yapmayacağız. Eğer buraya yapacaksak buraya yapmayacağız. Çünkü ikisi birbirinin devamı. Tamam mı? Ben hemen dibine batıyorum. Şöyle sık iğneyle başlayacağım. Bir tane zincirle burayı sabitliyorum. Hemen olduğum noktaya sık iğne örüyorum. Şimdi bu ipleri alttan yürüteceğim arkadaşlar. Bakın sık iğne yapıyorum. Sıradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonundayım. Son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi ilk sık iğnenin içerisine kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Tekrar aynı noktaya sık iğne ile başlıyorum. Bu şekilde birkaç sıra sık iğne sırası örelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Örüp gelelim. Ben sık iğne sıramı 3 sıra ördüm. Bu benim için yeterli. Gayet güzel görünüyor. Şimdi sap kısmını öreceğiz arkadaşlar. Evet, bir tane burayı birazcık uzun tutalım arkadaşlar. Başlarken. Çünkü bu bize lazım olacak. Daha sonra bununla dikiş yapacağız. Bir tane sıkı bir kilit zincir ördüm. Ardına 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Birinciye değil, ikinci zincirin içerisine batıyorum ve sık iğne örüyorum. 1, sıradakine 2, 3, 4 ve 5. Her bir zincirin üzerine birer tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. İşimi geriye doğru çeviriyorum. Arka lobdan sık iğneler örüyorum.
Tabanda yaptığımız gibi arkadaşlar çift katlı öreceğiz bunu da. 4 5 bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum ve her iki lobu da örüyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, istediğimiz boyutta örelim, gelelim. Ben sapımı bu kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi en alt sıramız var ya, onun hizasına, altına doğru tutuyorum ve ağız kısmına doğru arkadaşlar bakın. Şu noktada ağız kısmına yetişti. 1 2 3 4 sıra fazla örmüşüm. Tamam mı? Bu şekilde görünecek. Şimdi biz buna kanca takacağız. Şöyle kancam var arkadaşlar. 2 tane, birini buna takacağım. Birini de diğer taraftakine takacağım. Kancayı şöyle ters tutup arka tarafına getiriyorum. Ve her zamanki gibi 2 lobu alıyorum. Kancayı da içerisine geçiriyorum. Kancayla birlikte sık iğnelerimi örüyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bu şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar buradan ipimi kesiyorum. İpimi çıkarıyorum. Diğer tarafa atıyorum. Şuradan alıp şöyle ipimi ön tarafa, arka tarafa atıyorum. Şimdi bunun aynısından aynı boyda bir tane daha örelim. Şimdi ipimi şu noktadan kesiyorum. Şöyle yapıştıralım. Sökülmemesi için. Polyester ipler yapışıyor arkadaşlar. Tam çantanın orta noktası. 1, 2, 3, 4, 5 şuraya. Karşılıklı olarak birbirine dikelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Son olarak şunu da dikelim. Bu şekilde diktim.
Şimdi ipimi arka tarafa veriyorum. Şuradan verelim. İç taraftan düğüm atacağız. Şu fazla iplerimizi yakalım arkadaşlar. Burayı da güzel bir dikişle bağlayalım. Bir tane daha düğüm atabiliriz. İsteğe bağlı. Sökülmesin diye. Sağlam olsun. Tamam. Şimdi ipimizi buradan keselim. Yakalım. Ve burayı yapıştıralım. Ben iki tarafı da diktim alt kısımlarını. Şöyle çantamızı elimizle dümdüz el ütüsü yapalım. Bu taraftan da şöyle dümdüz bir şekilde bakın. Çantayı dümdüz yerde tutuyoruz ve dümdüz bir şekilde ikiye katlıyoruz karşılıklı olarak. Şimdi hizayı iyi ayarlayalım. Şuradan dikmeye başlayacağım. Şöyle. Bunu da buraya. Şu görünen çizgi var ya. O birazcık bu tarafta kalıyor arkadaşlar. Ama yine de altında kalıyor. Bunu dümdüz bir şekilde dikmeniz gerekiyor. Yamuk dikmeyin kesinlikle. Şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar, hem bu taraftan hem de bu taraftan aynı görüntüyü vermeli. Tamam mı? Şimdi çantayı dümdüz bir şekilde tutun arkadaşlar. Şöyle karşılıklı olarak şu taban yere dümdüz değsin. Tamam mı? Dümdüz bir şekilde yere değsin. Sonra şöyle elinizle bir tabanı tertemiz düzeltin. Dümdüz olsun. Böyle yere yapışık gibi. Daha sonra şunu şöyle bir tutun. Tam orta kısma denk gelsin. Yani çizgi biraz yamuk gidiyor arkadaşlar. Çok az. Siz ona göre ayarlayın. Tamam mı? Mesela şöyle ortasını şöyle bir tutun. Bakın bu şekilde çanta dümdüz duruyor ya. Bu buranın ortasında olacak. Tam ortasında. Bu da buranın tam ortasında olacak. Hı. Şu çizgi biraz kenar tarafta kalıyor. Hani çizgi tam ortada diye bir şey yok. Evet arkadaşlar, dikişimi yaptım. Bir sıra diktim. Sonra ortaya kadar tekrar getirdim ve burada düğüm atacağım. Şöyle.
Tamam. İsteğe bağlı bir tane daha düğüm atabilirsiniz. Şimdi bunu buradan keselim. Şöyle yakalım ve yapıştıralım. Çantanızı yakmayın arkadaşlar. Evet, ben iki tarafı da diktim arkadaşlar. Her iki parçayı. Şimdi şuraya bir kapak yapacağım. Şimdi şuradan saydım arkadaşlar. Bu taraftan da saydım. Tam orta kısma manyetik düğmem için bir yer oluşturacağım. Zincirle sabitledim. İçerisine sık iğne yapıyorum. 1. Arka loblara yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4. Bakalım. Tamam, bu bizim için yeterli. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye doğru çeviriyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. Bir tane zincir çekip tekrar geriye doğru döndürüyorum. Tekrar sık iğne örelim. 1 2 3. Bir tane daha. Şöyle yakın. 4. Şimdi bir tane daha örelim. 1 2 3. Son olarak 4. Bir tane zincirle sabitleyelim. Bakalım arkadaşlar, oldu mu? Evet. Tam düğmemizin boyutunda. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. Aynısından şu tarafa da yapalım arkadaşlar. Manyetik düğmenin birini buraya dikeceğiz. Diğerini de diğer yaptığımıza dikeceğiz. Şimdi şöyle misinalı bir ipim var arkadaşlar. Ben bunu tuhafiyelerden alıyorum. Her tuhafiyede var misina ipi. Dikiş ipi derseniz verirler. Şimdi bunu şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Eğer misina ipiniz yoksa normal dikiş ipiyle de dikebilirsiniz. Şimdi buradan çıkardım arkadaşlar. Yan tarafa hemen deliğin dış tarafına bunu dikelim. Böyle bakın, deliğin dışına batıyorum. Diğer tarafa gönderiyorum. Ve tekrar diğer taraftan deliğin içine, sonra dışına. İçten arkadaşlar, iç taraftan şöyle şunu bir düzeltelim. Yani örgünün içinden ipimi diğer deliğe doğru geçiriyorum. Şimdi dikişi bu tarafa da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Daha sonra hepsini dikeceğim. Sonra düğüm atıp keseceğim ipimi. Bu şekilde dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, manyetik düğmemi diktim. Şu fazla ipimi de arkadan sakladım. Şimdi kalan ipimle bu kumaşı, bu sonradan yaptığım ek var ya, onu çantaya dikeceğim. Bakın şöyle.
Eğer ki misinalı ipiniz yoksa benzer renk bir ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çantanızın rengine benzeyen bir ip kullanın. Çok sırıtmasın. Evet, bunu bu şekilde dikin arkadaşlar. Şurada düğümünüzü atıp ipinizi kesin. Evet arkadaşlar, şimdi sap kısmını öreceğim. Şöyle bir yuvarlak halkam var. Ben bunu öreceğim. İsteyenler de D halkaya örebilirsiniz. Şöyle ipimi halkama sabitliyorum ve halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Arka lobdan 5 tane tekrar sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 son olarak şunu iyice çıkarın. 5 zincir çekiyorum. İşimi geriye doğru çeviriyorum. Tekrar çift katlı örüyoruz arkadaşlar. Yani e, bu parçaları ördüğümüz gibi öreceğiz. Evet, bu şekilde sapımızı istediğimiz boyuta varana kadar örelim. Ben ne kadar ördüğümü size söyleyeceğim. Örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, ben sapı 20 santim ördüm. Şimdi halkama geçireceğim. Şöyle halkayı sapın arka kısmına koyuyorum. Zaten az önce şunlarda göstermiştim arkadaşlar. Aynı şekilde halkayla birlikte yine 2 lobu alıyorum. Halkayı da içeri alıyorum. Ve sık iğne örüyorum. İki, üç, dört, son olarak 5. 5 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi ipimizi kesip sapımızı takalım. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi sapımızı çantamıza takalım. Evet arkadaşlar, çantamın son hali bu şekilde. İsteğe bağlı bir tane daha uzun sap örebilirsiniz. Çapraz takmak için. Hatta örün arkadaşlar. Çünkü her zaman çantayı kolda taşımak olmuyor. Bazen çapraz takmaya ihtiyacımız oluyor. O yüzden neredeyse bütün çantalarınıza çapraz sap takın. Tavsiye ediyorum. Evet, çantamın son hali bu şekilde. Eğer çantamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olun. Hype puanlarınızı bekliyorum.
Bir haftada 3 tane ücretsiz Hype kullanma hakkınız var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.